Gülmek her şeydir. Güzel bir gülüşe sahip olmak özgüvendir. Diş hekimi Melih Şengül yine iş başında. Ağız içi ölçümleri alınmış hastasının gülüş tasarımı için mock-up çalışması yapıyor. Hastası kim mi bu sefer? İşte size sürpriz. Bu bir dijital olarak daha önce aldığımız hani o kayıtlar vardı ya, yüz taraması. Biz orada sana uygun olacak şekilde bir tasarım yaptık. Daha işte o dinamik formlar, burada gördüğün gibi biraz uzattık dişleri mesela. Daha dinamik bir şekil verdik. Çok güzel duruyor, bakar Şimdi mısın? bu ağızda nasıl duracak acaba? Evet, bunlar 3 boyutlu yazıcılarla yazıyor. Şimdi bunu hemen birkaç dakika içinde ağızda görelim istersen. Hadi görelim, nasıl yapıyoruz şimdi? Önce bir bakalım kalıbımız ağzımıza uyuyor mu? Bu böyle çok sihirli bir şey. Birkaç dakika içerisinde tasarımı hastaya göstermek büyük bir etki yaratıyor. Buna bizim mesleğimizin duygusal tarafı. Hastada veya bize gelen bir beklentisi olan, gülüşünden memnun olmayan kişilere bir anda aklımızdakini gösterme fırsatı buluyoruz bu yöntemlerle. Hem tedavi süreci için bize yol gösterici oluyor, hem de hastalar ne ile karşılaşacaklarını çok daha iyi anlamış oluyorlar. Çünkü bazen hastalar da bilmiyor ne istediklerini. Sonucu önden onlara göstermek, onlarla paylaşmak büyük bir değerli bir unsur bizim için. Biz önceden sevgili Seray'ın taramalarını almıştık. Yani bütün 3 boyutlu olarak yüzünü taramıştık, dişlerini taramıştık ve onun üzerinde bir çalışma yaptık Ümit'le. Bu çalışmada neye dikkat ettik? Mesela üçgen diş formları, dinamik diş formları olsun. Evet. Bir de o bukkal koridorlar, yani yanak koridoru içerisinde daha dolgun, daha kendini gösterecek dişlere sahip olursa nasıl görünecek acaba? Evet. Diş etlerine herhangi bir şey gerek oldu mu? Aslında olmadı. Sadece ön dişlerini, ön santral dediğimiz dişinin bir tanesinde küçük bir gingivektomi, birazcık yükseltme, Bazen diş eti planlaması diş eti yapmam seviyeleri gerekti. farklı olduğu zaman- Çok küçük ama yani 0,3 milim gibi. Evet, hazır mısınız? Bakalım sonucu görelim. Pekala, şimdi Hiç mi sen oldu? kendisini gördüğü zaman ne düşünecek acaba? Aa, ne yaptınız? Hemen diş oldu. Evet, Bu nedir peki, maddesi ne? kompozit malzemesi, kendi kendine donan, birkaç dakika bize çalışma süresi veren bir malzeme. Çok pratik bir şey bu. Evet, işte bu size bunu göstermem için aklımda ne yapacağımı. Ben bunu çiğneyebiliyor muyum? Eğer öyle bir şey istiyorsak ona göre bir çalışmamız lazım ama bu şu an sadece bakalım diye. Bir dakikada dişler. Evet. Seray Sever'le güzel gülüşler. Programın adı da belli. Nasıl buldun? Bir Güzel buldum. Adapte olmaya çalışıyorum. değerlendirelim. Böyle bir uzaktan bakalım. Şöyle gülelim mesela. Şöyle gülünce kocaman nasıl görünüyor? Telefon verelim, selfie çek bir tane. Selfie, evet, telefon lazım. Güzeller güzeli sunucumuz Seray da hiç ihtiyacı olmamasına rağmen sonunda değişimden nasibini aldı. Yeni dişleri sizce nasıl görünüyor? Şimdi böyle yapa yapa görüyoruz. 5 dakikada, Evet. kaç dakikada yaptık? İşte kaç dakikada sürdü? Birkaç dakika sürdü. Tabii onun Süper. Nereye gelmişiz? Ne oluyor? Neler bitiyor, bakar mısın? Tabii bu çalışmanın siz gelmeden önce bizim tarafımızdan bir Tabii. üstüne konuşulduğu, bir çalışma yapıldı, bir tasarım yapıldı. Evet, bazen gördüğümüz noktalar var. Evet. İleriye yönelik. Bu sevgili Seray, bu hasta üzerinde çalıştığımız sürenin belki de ondan daha fazlası kadar biz de bu işin mutfağında Çalışıyor. diş teknisyenleri beraber bir işbirliği halinde bu işleri yapıyoruz. Ümit Bey de
burada daha evvel geldiğin zamanki aldığımız ölçüler üzerine bir çalışma yapmıştı. Epey tabii zaman harcanan Tabii bir şey. bunlar Burada falan hazırlandı öncesinde yani sonuçta. birkaç aslında. dakika içinde olan şey aslında bir evveliyatı var. Tabii. Şimdi bunu birlikte değerlendireceğiz ve daimi olarak yapacağımız restorasyonlara Burada biz- beğenirsek bunun Evet. aynısı kalıcı olarak yapılıyor. Evet, yani bu bize bir rehber oluyor. Bir yol haritamızı Ama belirliyor. böyle bile çıkıp gitsem günümü kurtarırım ya. Doğru. Varsa düğün falan. Düğünüm varsa. Bu 3 boyutlu görüntülerde sevgili Ümit, bu dudak penceresindeki alt dudağı takip eden şekilde bir tasarım yaptın değil mi? Evet, genel olarak zaten ilk başta kontrol ettiğim dişlerin anatomik boyu üzerine bir baktım ve normalden biraz daha kısa olduğunu fark ettim. Gelişim bazı noktalarda aşınmalardan kaynaklı olarak bazı eksiklikleri, kısalmış diş formlarının aşınmış formlarını fark ettim ve ideal formda, ideal boyutunda bir anatomik dişin nasıl olacağına karar vererek sadece üst dişler üzerinde bir planlama yaptım. Tabii ki dudak hatlarını, aksın gidiş yönüne göre. Eline sağlık. Çok yakıştı bence. Bence de yakıştı. Hoşuma gitti. Alışmaya başladım gittikçe. Bir gezelim içeride dolaşalım. Vallahi bakın heyip diye. Çok güzel. Yani bunu altı da yapıp çift taraflı kullanabiliyoruz isterseniz. Yani. Evet. Ay ellerinize sağlık. Tabii senin dikey boyutunun düşük olması, bu omurganda yarattığı yüklerden dolayı sana bir plak hazırladık, split. Bunu en azından geceleri takarsan o diş gıcırdatma, diş sıkmalara Evet hep karşı konuşuyoruz programda. Neydi adım? splint diyoruz biz. Splint. Splint diyoruz. Eklem spliti Bayağı daha da çok sağlam bir eklemin malzeme. doğru konumuna göre ayarlı. Şimdi onun üzerine biraz çalışacağız, böyle hassas ayarlamalar yapacağız. Sonra bunu sana verebiliriz, kullanabiliriz. En Yemek yerken falan da kullanacak mıyım? Aslında daha sonrasında daimi bir tedavi düşünülecekse o zaman kullanmakta fayda var. Ama Onun sadece dışında gece diş plağı, sıkma falan evet, filan da. olarak da kullanılabilir aynen. Teşekkür ediyorum. Şimdi birazdan onun üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum hocam ve Gençlik Rüzgarı devam ediyor.